Antik dönemin en güçlü imparatorlukları neden cansız taştan heykellere günde 3 öğün hizmette bulunuyordu? Amansız bir hastalığa yakalanmış olan insanlar neden karanlık tünellerden geçip de kutsal bir alanda uykuya yatıyor? Veya bir güneş tutulması olduğunda ülkenin kralı neden tahtını sahte bir krala devrediyordu? Bunlara ilkel bir batıl inanç ya da deli saçması gözüyle bakabilirsiniz. Fakat tüm bunlar çaresiz kalmış bir insanın, doğanın ve kaderin acımasız kaosunu yönetmek için kurduğu kusursuz bir psikolojik savunma, yani kaderi kontrol etme mühendisliğinin parçasıydı. Şimdi sizlerle beraber tabletlerde geçen bazı terimlere, tapınakların kendine has ayin uygulamalarına, müzelerde rastlanan ve bazı laboratuvar sonuçlarıyla da desteklenen bu ritüellere birlikte bakacağız. 5 ayrı ritüel göreceğiz ve hepsinin buluştuğu ortak noktayı sorgulayacağız. İnsan, kontrol edemediği şeyler karşısında kaderi gerçekten yönetebilir mi? Tutulma. Özellikle de güneş tutulması, Mezopotamya'da kral için tehlike olarak yorumlanması bazı bölgelerde gelenek haline getirilmiş. Sarayın gökyüzü uzmanları göğe bakıp rapor yazıyor, fikir üretiyor, yorumluyor ve bu yorumlar dikkate alındığında ise devletin karar mekanizması devreye giriyordu. Çünkü en tepedeki kişi, kral, yani devlet yönetimi düşerse bütün düzen bozulur, halk bundan etkilenebilirdi. İşte tam bu noktada antik metinlerde de görülen etkileyici bir ritüel devreye giriyor. Şarpuhi, yani yedek ya da sahte kral. Mantık aslında basit ama uygulama şekli oldukça tüyler ürpertici. Eğer uzmanlar gökyüzüne baktığında tehlike gördüyse ve bu tehlikenin de kral makamını ilgilendirdiği anlaşıldıysa o makam geçici olarak bırakılır ve başka biri bu yetkiyle görevlendirilir. Böylece kötü alamet doğru hedefi bulduğunu sanır ama aslında orada başka bir beden durmaktadır. Şimdi sahne gözünüzün önüne gelsin. Saray birini seçiyor. Bu kişi bazen sıradan bir insan, bazen de kolay harcanabilir gözüyle bakılan biri. Adamı getiriyorlar. Kraliyet kıyafetleri giydiriliyor. Başına taç konuyor. Tahta oturtturuluyor. Hatta bazı uygulamalarda yanında sahte bir kraliçe bile oluyor. Çünkü burada oynanan sahne, kopyalanan şey sadece bir kişiye yönelik değil, krallık denen paketin tamamıdır. Sonra gerçek kral ortadan çekiliyor, görünmez oluyor, halka karışıyor. Hatta bir çiftçi veya tüccar kılığına girip bir meslek bile edinebiliyor. Kendisine sıradan bir dille hitap ediliyor, yeri geldiği zaman görmezden bile geliniyordu. Kral kimliği tamamen askıya alınıyordu. Çünkü o artık kral değildi. Hedef olarak rolü oynayan kişi kral gösterilmeliydi. Günler geçer, haftalar geçer. Yedek kralın bir mıknatıs gibi güneş tutulmasının yarattığı tehlikeyi üzerine çektiği artık aşikardır. Sonra ise ritüelin karanlık kısmı başlar. Tehlike geçtiğinde yedek kralın kötü kaderi üstlendiği kabul edilir ve ritüel o bedenin adeta mühürlenip kapatılmasıyla tamamlanır. Bu kısmın ayrıntıları bölgede yaşayan medeniyetlerin farklılıklarına ve metinlerin geleneğine göre değişebilir. Ama çerçeve genelde aynıdır. Kötü alamet bir bedende kilitlenir ve o kilit mühürlenerek beden kapatılır. Gerçek kral ise tahtına geri döner. Sanki hiçbir şey olmamış gibi. Acaba bu ritüel sadece tanrılara karşı bir savunma oyunu muydu? Yoksa saray içindeki taht oyunlarında kullanılabilecek kadar tehlikeli bir oyunun parçası mı? Çünkü birini bir kez tahta oturttuğunda bazen kader planlandığından farklı çalışabilir. Sahte kral bir gün bir oyunla gerçekten kral olursa kaderi kandırmış mı yoksa aleyhine mi çevirmiş olurdu? Şimdi Mezopotamya'dan Anadolu'ya geçelim. Hitit dünyasında yağmur ve güneş sadece doğanın bir parçası değil, Tanrı'nın ruh halinin bir yansıması olarak düşünülürdü. Teleponu diye bilinen Tanrı'nın yarattığı güç, bereket ve tarımın verimlilik düzenine bağlanıyordu. Efsaneye göre bir gün Teleponu öfkeyle evini terk eder. Daha sonrasında uzak diyarlarda bir bozkırın ortasında uykuya dalmış. Uykusu geldiğinden ya da yorulduğundan dolayı değil. Bu öyle bir uykudur ki adeta Anadolu toprakları ile arasındaki tüm bağlantıyı sonlandıran bir kopuş olarak bahsedilir. O gidince ocaklarda yanan ateşler güçsüzleşmiş, sönük bir hal almış, çiftlik hayvanları yavrulamayı kesmiş, ekinler büyümez olmuş, kuraklık başlamış ve artık toprak nefessiz kalmış. Sonra sahneye ana figür çıkar. Hanna inanılmaz bir karar verir. Teleponu'yu bulmaya devasa kartalları, bir fırtınayı ya da orduları değil, sadece bir arı gönderir. Daha taş demez, arı uçar, Teleponu'yu bulur, iğnesiyle onu sokar ve uyandırır. Bazı farklı anlatılar bu sokma ile beraber Teleponu'nun daha da öfkelendiği geçer. Yani buradaki olay arı her şeyi eski haline getirdi değil. Çünkü asıl mesele Teleponu'yu uyandırmak değil. Onun üzerindeki öfkeyi, kirliliği, uğursuzluğu arındırmaktır. Günümüzde mumyalamada gördüğümüz bal mumu sürme ile arındırma, öfkeyi başka yere aktarma gibi ritüel parçaları burada devreye giriyor. Bu hikayeyi masal diye küçümsemek kolay. Masalın içinde
içinde aslında kaçınılamaz bir gerçeklik var. Kuraklık korkusu, kıtlık korkusu, iklimin kontrol edilemeyen tarafı. Arı burada hem naif hem de çok anlamlı bir sembol. Küçük bir canlıyla dev bir düzenin yeniden kurulması. Aslında baktığımızda sanki arıların dünyamız üzerindeki o mistik etkisi ta o zamanlarda bile anlaşılmış gibi. Neden özellikle arı? Çünkü arı Hititler için yalnızca sembol değil, yaşamın bir parçası. Bal mumu, kovan. Bunlar hem ekonomi hem de gündelik yaşamın bir parçasıydı. Demek ki bu mit gökten inmiş bir hikaye olarak değil, toprağın içinden fışkıran bir ihtiyaç olarak günümüze kadar gelmiş. Şimdi daha tuhaf bir yaklaşıma bakıyoruz. Antik dünyada tapınaktaki heykellerin sadece bir taş olmadığı fikrine. Bugün heykel dediğimiz şey geçmişteki inanç düzeninde kimi zaman Tanrı'nın yeryüzündeki bedeni gibi işliyordu. Bu yüzden heykeli yaptıktan sonra iş bitmiyor. Asıl iş o zaman başlıyordu. Mezopotamya geleneğinde bu süreç iki önemli ritüel adıyla karşımıza çıkar. Pitpi, ağzın açılması, mispi, yani ağzın yıkanması. Bu isimler kulağa basit ya da komik geliyor olabilir ama yapılan eylem aslında çok ciddi. Çünkü bunlar başlama ya da uygulama prosedürü olarak geçiyor. Heykelin üzerindeki insan ile izini silmek, onu arındırmak ve ardından duyularını etkin hale getirmek hedeflenir. Görsün, duysun, kendine has koksun, konuşsun, yesin. Yani bu uygulamalar ile ritüeli gerçekleştirdikten sonra dünyada bir beden gibi davranabilsin. O ortamda olduğunu ve o sahneyi bir düşün. Heykel atölyeden çıkarılıyor, nehir kıyısına götürülüyor, yıkanıyor, arındırılıyor. Sanki şehirden doğaya çıkarılıp temizleniyor. Sonra yeniden şehrin kutsal yerine getiriliyor. Bu yapılan yürüyüş aktivitesi bile başlı başına bir mesaj. Bu artık sıradan bir nesne değil. Rahipler özel aletlerle heykelin ağzına, gözlerine, kulaklarına dokunuyor. Ağzın açılması ifadesi tam da buradan geliyor. Yani duyular açılıyor. Ve bundan sonra bu işlem rutin olarak her gün yapılıyor. Heykel yıkanıyor, giydiriliyor, tütsüleniyor, önüne sunumlar yapılıyor. İnanç dünyasında Tanrı sununun özünü sahiplenir. Geriye kalan fiziksel artık kısım ise ritüel düzen içinde paylaşılır. Bu sadece inanç değil, aynı zamanda istikrar ve ekonomi demektir. Tapınak bir yandan kutsal olan inancını yaşatırken bir yandan da sistemin döngüsünü devam ettirir. Sence neden bir nesnenin kutsal beden olması için önce insan eliyle yapılmış olduğu gerçeğini silmeye çalışmışlar? Çünkü eğer heykel bir zanaatkarın ürünü olarak görünürse tanrısal yetki bir insanın eline bırakılmış olur. O yüzden bu ritüel heykeli insan etkisinden arındırıp Tanrı'nın gücü hissini yaratması amacıyla köprü görevinde bulunur. Bu köprü kurulmadan heykel sadece taştır. Köprü kurulunca ise toplumun zihninde yaşayan bir varlığa dönüşür. Şimdi ise Antik Mısır'a gidiyoruz. Höl, yani sürme olarak bildiğimiz göz çevresine çekilen siyah göz kalemi çizgilerini estetik bir görüntü veya makyaj olarak biliriz. Ama Antik Mısır'da o çizginin iki farklı görevi üstlendiği söyleniyor. Sağladığı fayda ve yaşattığı inanç. Siyah tonlar elde etmek için galenit gibi kurşuni içerikli mineraller, yeşil tonlarsa malahitten yani bakır madeninden elde edilmiştir. Buraya kadar anladıklarımız bir minerali ya da renk verecek bir maddeyi gözüne sür gibi basit bir iş olarak görülebilir. Ama yapılan modern analizler bazı örneklerde doğada nadir sayılabilecek bileşiklerin izlerine rastladı. Örneğin bulunan loryanit bileşiğinin varlığı boya için rastgele önüne gelen her şeyi topraktan topluyorlardı fikrini zayıflatabilir. Bu örnek bazı karışımların daha dikkatli ve kontrollü hazırlanmış olabileceğini düşündürür. Daha da ilginç olan ise bazı araştırmalarda bu tür kurşuni bileşiklerin çok düşük düzeylerde uygulandığında vücutta bağışıklıkla ilişkili süreçleri tetikleyebileceği tartışılır. Antik Mısırlılar ilaç bulmuş demek basit olur. Aslında kurşunun zararlı olabileceği gerçeği de aşikar. Ama şu ihtimali de göz ardı etmemek lazım. Nil kıyısındaki enfeksiyon riskinde köl bazı insanlarda koruyucu bir etkiyle ilişkilendirilmiş olabilir. Yani o çizgi sadece göze güzel görünmek için değil, aynı zamanda göz sağlıklı kalsın diye de kullanılmış olabilir. Üstelik bu faydalı tarafı inançla da örtüşür. Antik Mısır'da göz, nazar ve kötü bakış fikriyle de bağdaşır. Böylece tek bir uygulama iki işi birden görür. Hem görünmeyen tehlikeye karşı sembolik koruma hem de içinde oldukları fiziksel ortamda olası sağlık problemine karşı pratik bir koruma. Antik insanlar mikrobu görebilecek teknolojiye sahip değilken doğru karışımı nasıl buldu? Bu bilgi nesillerce tapınak reçetesiyle mi, zanaatkar geleneğiyle mi, yoksa yüzlerce yıl sürecek deneme yanılmayla mı aktarıldı? Cevabı tam bilemiyoruz ama arkada bıraktığı iz ise karışımın içinde duruyor gibi. Antik Yunan Roma dünyasında çaresiz bir hastalığın varsa bazen doktordan önce bir Asklepion'a giderdin. Burayı yalnızca bir tapınak olarak değil, şifayı bir deneyim olarak tasarlayan yerel sağlık merkezi ya da klinik otel gibi düşünün. Burada tedavi direkt ilaçla başlamaz. Önce insanın zihni hazırlanır. Loş alanlar, su sesleri, atmosfer tamamen ayin için uygun hale getirilir. Bazı sağlık merkezlerinde tonozlu geçitler ve yeraltı labirentleri olduğu anlatılır. Burada sen karanlık bir geçitten yürürken zaten bedenin ve zihnin başka bir yere geçtiğimi şimdi hissetmeye başlıyorum demeye başlar. Daha sonra en kritik aşamaya geçilir. Abaton, yani kutsal uyku alanı. Burada yapılan uygulamaya ise enkoimesis denir.
Hasta uyur ve sağlık tanrısı Asklepios'u rüyada görmeyi, ondan bir işaret almayı ya da yol göstermesini bekler. Sabah olduğunda rüya yetkili kişiye anlatılır. Rahip veya hekimler bunu yorumlar ve hastaya bir reçete yazılır. Bu reçete bazen diyet, bazen su ya da çamur banyosu, bazen yürüyüş, bazen müzik ya da sosyal etkinlik gibi şeyler olabiliyordu. Yani şifa sadece bedene değil, insanın bütün hayatına ve yaşamına yansıtılırdı. Günümüzde bu, zihin-beden ilişkisini bilimsel olarak destekleyen çift yönlü bir ilişki olarak görülür. Rüya belki tek başına mucize değildir ama rüyanın bıraktığı ve hissettirdiği umut, disiplin, motivasyon tedaviyi sürdürülebilir kılar. Asklepion bunu çok iyi bilir. Hastayı yalnız bırakmaz. Ona farklı pencereden bakması için gerekli gücü, ritmi, anlamı verir ve bazen insan ise iyileşmenin yolunu önce zihninde açar. Rüya gerçekten şifa mı yoksa şifaya giden yolu ikna eden bir mekanizma mı? Belki de ikisi birden. Çünkü insan inandığı bir yolun üzerine gerçekten de daha güçlü yürür. Bu 5 ritüelin ortak noktasına baktığımızda yedek kral inancında kötü alamet bir bedene aktarılıyor. Telefonu da öfke ve kirlilik, arının saflığına olan inanç ile arındırılıp uzaklaştırılıyor. Mispi, Pitbi inancında ise heykelin kimliği suyla yapılan ritüelle tanrı hissinin gücüne dönüşüyor. Köl denilen madde günlük olarak göze sürülerek hem inanç hem olası biyolojik etkiyle bir tür koruma işlevi görüyor. Asklepion da insan, mekan ve dinginlik ritüeliyle iyileşmeye hazırlanıyor. Kaderi bir yedek krala devretmek ya da bir heykelin duyularını açarak yaşayan bir forma sokmak. Günümüzde bunlar bize çılgınca geliyor. Ama belki de antik medeniyetlerin insanları bizim modern bilime duyduğumuz o sarsılmaz güvenin bir benzerini ritüeller ile yaşıyordu. Binlerce yıl sonra gelecekteki insanlar bizim hangi alışkanlığımıza bakıp da bunlar delirmiş olmalı diyecek. Fikirlerin benim için önemli. Yorumlara lütfen yaz. Kanala abone ol. Gölge Atlası ekibine katıl. Karanlığın ardındaki ışığı ve gölgenin kapattığı gerçeği aramaya devam edeceğiz.